Yeehaw! Your weapon, sir. Thank you, steward. Fire in the hole. I'm alive. Awesome. Way to go. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve sipariş için sıraya girenler arasında ilk 10 kişiye teslimi gerçekleştirilen Elon Musk'ın da geleceğe bir atıfta bulunduğu Cybertruck nihayet tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. İlk lansmanı 2019'da gerçekleştirilen ve hem övgüler hem de birçok eleştiri alan tabiri caizse bu canavar, sahip olduğu şeklinden dolayı onca eleştiri yağmuruna tutulmasına rağmen oldukça yoğun bir sipariş akınına uğradı. Genel anlamda özelliklerini inceleyecek olursak öncelikle Tesla'nın bu Cybertruck aracı 3 ayrı modelde bizleri karşılıyor. Bu arada 3 ayrı model 3 ayrı bambaşka bir fiyatla bizleri karşılıyor demek de çok yanlış olmaz da neyse şimdi o konuya sonra geliriz. Giriş seviyesi diyebileceğimiz bir modelde bulunan arkadan çekişli modeli ki bu modelde menzili 402 km olarak gösteriyor. Aynı zamanda 0'dan 100'e 6.7 saniyede çıkabiliyor. Ama arkadan çekişli modelin bir eksi yönü var, ne yazık ki diğer iki modelde yer alan menzil arttırıcı özelliği bu modelde yer almıyor. Yani eğer fiyat açısından arkadan çekişli model tercih edilirse menzil olarak ulaşabileceği maksimum menzilin 402 olduğu ki onu da belirtirken tahmini olarak belirtiyor, göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir diğer modeli ve burada en önemlisi menzil performansı açısından 3 modelin de zirvesinde yer alan 4 çeker modeli. Modelde menzil arttırıcı hariç 547 km gibi bir yol performansı olduğu gözükürken menzil arttırıcı eklendiğinde bu 755 kilometrelere kadar çıkıyor. Bir elektrikli araç için bu fazlasıyla iyi bir performans. Saatte yapabileceği maksimum hızda 180 km olarak geçiyor. Arkadan çekişli olan modelle aynı hız performansına sahip diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Tesla bu modelleri tanıtırken sağlamlığının yanında aynı zamanda çekiş kuvvetini de ön planda tutarak aracın nedenli kuvvetli bir yapıda olduğunu göstermek istedi. Tesla'nın arkadan çekişli modeli için henüz planlanan teslim tarihi 2025 göstermesinden dolayı bununla ilgili net bir bilgi sunmuyor ne yazık ki. Ama diğer iki modeli ele aldığımızda 4 çeker modeli için neredeyse 5 ton çekme kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Arabanın kendi ağırlığı ise bu modelde 3 ton gibi bir ağırlığa sahip. Ama bu ağırlığa göre oldukça iyi bir kalkış hızına sahip demek yanlış olmaz. 0'dan 100'e 4.3 saniye gibi bir sürede ulaştığı belirtilmiş internet sitesinde, ben onun yalancısıyım. 4 çeker modelinin tıpkı en üst seviye modelde olduğu gibi bagaj hacmi neredeyse 3500 litreye ulaşıyor. Bu da bagajda ceset taşımak isteyen Amerikalı bir seri katilseniz fazlaca yeterli bir bagaj hacmi gibi duruyor. Bu arada buradan John Demer'a selam olsun. Amerikalı dedim çünkü Tesla henüz Türkiye için Cybertruck modelleri siparişi açmadı. Bir tık üzüldükten sonra diğer modelimize geçebiliriz. Asıl adının hakkını veren bir baba yiğit karşımızda. 3100 kilo gibi bir ağırlığa sahip olan bu Minecraft'ımsı aracın menzili ne yazık ki 4 çekerden biraz düşük bir pozisyonda bulunuyor. 515 kilometre tahmini menzil mesafesi sunan bu ağır abiyi biraz daha uzun bir menzile götürmek isterseniz maksimum 705 kilometreyi geçebilecek bir yapıya ulaştırabiliyorsunuz. Tabii ki tekrar belirtmekte fayda var. Burada yazan menzil tamamıyla tahmini, buna kanıp da hemen sipariş vermeye kalkmayın. Durun bir dakika, zaten Türkiye'de siparişi açık değil. Bir küçük de burada üzüldükten sonra aracımızın azami hız değerine bakıyoruz. Bu Tosun Paşa'nın da saatte 209 kilometreye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Canavar maşallah. 4 çekerle aynı çekici kapasitesine sahip olan bu modeli 4 çekerden ayıran bir başka özellik 0'dan 100'e çıkış süresi. 2.7 saniyede 0'dan 100'e çıkan bu Terminator eğer hızlı bir şekilde şarjını bitirmek istiyorsanız kusursuz bir model gibi duruyor. Evet, birçok modeli tanıdık, gördük. Şimdi geldik en civcivli ana. Tesla modeller Amerika bölgesinde halihazırda ön siparişe açık konumda. Tabii ki sipariş edenin ne zaman eline geçeceği konusuysa henüz netlik kazanmış değil. Ama fiyat bakımından baktığımızda tek motorlu olarak geçen giriş seviyesi minik canavar ABD'de $60.000'dan, çift motorlu ortanca kardeş $80.000'dan ve ailenin efendi abisi modunda takılan 3 motorlu baba yiğit ise $100.000'dan ön siparişe açık konumda. Olur ya Tesla Türkiye'de siparişi açar, alamayız ama YouTube'dan inceleme videolarını izleriz, yine de Türkiye fiyatlarına da değinmekte fayda var. Tabii ki bunlar kesin değil, yalnızca vergi kalemleri düşünüldüğünde hesaplanmış fiyatlardır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Öncelikle giriş seviyesi modeli ele alacak olursak Antalya Konyaaltı'nda bir daire almaktan vazgeçerek bu muhteşem güzelliğe 6,5 milyon TL gibi bir fiyatla sahip olabilirsiniz. Paraya kıydık, 80 bin dolarlık modele baktık diyelim, o zaman 2 milyoncuk daha fazla vererek 8,5 milyona ortanca kardeşi temin edebiliyoruz. Patron çıldırdı, dedi ki donat masayı ve ortaya 3 motorlu bölüm sonu canavarını söyledi. Keşke söylemeseydi ama o zaman da bir 2 milyoncuk daha ekleyerek 10 milyon 500 bine bu arabaya sahip olabiliriz. Ortalama yarım litre bir suyun 7,5 TL olduğunu düşünürsek en yüksek modeli yaklaşık 1,5 milyon yarım litre sudan çok daha ucuz kalıyor. Olaylara Pollyanna gibi bakmakta hiçbir fayda olmadı, orası ayrı. Yine de Cybertruck gelmiş, hoş gelmiş diyelim.